Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsveç'te akıllara durgunluk veren bir cinayet olayı aydınlatılmayı bekliyor. 30 yaşlarında bir erkek İsveç'in batısındaki bir su yolunda derede ölü olarak bulundu. Bakalım haberin detayları neler? Edinilen bilgilere göre polis 30 yaşındaki adamın kaçırıldığından şüpheleniyor. Pazar günü öğle saatlerinde İsveç'in batısındaki bir doğa koruma alanındaki derede 30 yaşlarında bir cesede rastlandı. Bu adamın ölümünü çevreleyen koşullar belirsiz ve olay polis departmanı tarafından ciddi suçlar kapsamında soruşturuluyor. Bölge polisi ciddi suçlardan sorumlu grup yöneticisi konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Bunu geniş bir şekilde araştırıyoruz ve ölen kişinin ölümüne neyin sebep olabileceğine dair farklı alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Olayı çevreleyen şu anda açıklayamayacağım koşullar var ve farklı alternatiflere bakmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Aynı gün ölen kişinin arabası suya yakın bir yerde park halinde bulundu. Edinilen bilgilere göre ölen kişinin kıyafetlerinin bir kısmı arabanın yakınında bulundu. Polis yetkilisi ailesinin oğullarından haber alamamasının ardından durumu polise bildirdiklerini ve polis tarafından hafta sonu büyük bir arama operasyonu başlatıldığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre kayıp adamın arabasının bulunduğu gün cumartesi günü söz konusu bölgede bir trafik kazası meydana gelmişti. Bir kamyon şoförünün kazadan önce yolda yarı çıplak bir şekilde koşan bir adamı gördüğünü söylediği belirtildi. Acil servis ve polise ihbarda bulunuldu. Ekipler yarı çıplak adam artık kaza mahallinde değildi. Arama yaptılar, bulamadılar. Pazar günü polisin bir helikopter yardımıyla kayıp adamı aradığı belirtildi. Adamın arabasının park edildiği yerin yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde ve trafik kazasının meydana geldiği söylenen yerden birkaç kilometre uzakta adam bir su yolunda derede ölü bulundu. Polis yetkilisi ölü bulunan kişinin cesedi kayıp olduğu belirtilen kişiye işaret ediyor dedi. Polis nehirde ölü bulunan adamın cumartesi günü vurulduğu söylenen adamla aynı kişi olabileceğinden şüpheleniyor. Polis ayrıca adamın kayıp olduğu bildirilmeden önce kaçırılmış olabileceğinden de endişe ediyor. Kaynaklara göre polis olayı adam kaçırma olarak soruşturmaya devam ediyor ve bu detaylı bir şekilde araştırmaya devam edecek. Polis yetkilisi herhangi bir şey hakkında yorum yapmadan önce adli muayenenin bitmesini beklememiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre adamın giysilerinin bir kısmı başka bir derede bulundu. Polis bunu da doğrulayamıyor ancak polis yetkilisi adamın kaybolması ve ölümüyle ilgili bazı anlaşılmaz durumlar olduğunu ifade etti. Polis yetkilisi ayrıca adamın kaybolması ve ölümüyle ilgili bir şey görmüş olabilecek kişilerden de bilgi almak istediklerini belirtiyor. Şu anda kayıp adam hakkında bilgisi olabilecek kişilerle de görüşüyoruz, tanıklarla görüşüyoruz ifadesi de kullanıldı. Adamın yakınlarına durum hakkında bilgi verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor deniliyor değerli izleyicilerimiz. İsveç gündeminde yer alan bu haber. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde bu olay sanıyorum açıklığa kavuşacaktır. Biz de takip ediyoruz. İsveç'ten bizi izleyen vatandaşlarımız için bu haberi paylaşmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Danimarka işçi arıyor. Evet, gerek Avrupa Birliği ülkelerinde gerekse Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde Danimarka'da çalışmak isteyenler varsa bu yayınımızı, haberimizi sonuna kadar çok ciddi bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Bakalım Danimarka hangi işçileri, hangi sektörde çalışanları arıyor? Haberin detayları neler? Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı tarafından talep edilen meslekler arasında yüksek öğrenim görmüş kişiler için 41, vasıflı işçiler için 47 iş ünvanı yer alıyor. Doktor, öğretmen, mühendis, tesisatçı, kasap, duvar ustası, inşaatçı, fırıncı, kuaför aranan iş kollarından sadece bazıları. Danimarka'da iş gücü sıkıntısı yaşanan meslekleri ifade eden pozitif listede yer alan işlere Avrupa Birliği dışından ülke vatandaşları da başvurabiliyor.
Başvuranlar Danimarkalı bir işverenden 31 Aralık'a kadar uygun bir iş teklifi almaları halinde çalışma ve oturma izni hakkı kazanıyor. Bakalım hangi alanlar? Yüksek eğitimli işçiler için listede yer alan meslekler. Öncelikle bunlar. Yönetim alanında bölüm başkanı, satış müdürü ve genel müdür. Bilim ve mühendislik alanında biyolog, makine mühendisi, inşaat müdürü, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, tasarımcı, şehir plancısı ve arazi müfettişi. Sağlık hizmetleri alanında doktor, tıbbi danışman, başhekim, anestezi hemşiresi, hemşire, diş hekimi, klinik diyetisyen, meslek terapisti, radyograf, tıbbi laboratuvar teknisyeni, diş hijyenisti. Eğitim alanında yetişkin eğitim merkezi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğrencileri için bağımsız yatılı okullarda öğretmen, çocuk bakıcısı, sosyal eğitim görevlisi, okul öncesi öğretmen yardımcısı. Ekonomi alanında denetçi, muhasebe kontrolörü, bilgi teknolojileri alanında bilgi teknolojileri mimarı, bilgi teknolojileri mühendisi, bilgi teknolojileri lideri, programcı ve sistem geliştiricisi. Hukuk, sosyal bilim ve kültür alanında hukuk görevlisi, kütüphaneci ve psikolog. Kalifiye işçiler için listede yer alan meslekler ise şunlar. Bilim ve mühendislik alanında bina teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, tesisatçı, operasyon ve üretim müdürü. Sağlık alanında çevre teknisyeni, işletme ve yönetim alanında hesap yöneticisi, satış danışmanı, iş ve şirket danışmanı, yerel otorite vaka yöneticisi, emlakçı, çalışma idari sekreteri, tıbbi sekreter, yönetici katibi, ofis asistanı, büro memuru, okul sekreteri, ticaret asistanı. Hukuk, sosyal bilim ve kültür alanında kilise memuru, çiçek dekoratörü, ekonomi alanında muhasebeci asistanı, muhasebeci, muhasebe memuru, kişisel hizmet ve bakım alanında kuaför, sosyal ve sağlık hizmetleri asistanı, tarım alanında peyzaj bahçıvanı ve bahçıvan, inşaat alanında duvar ustası, marangoz ve tesisatçı, makineler, kaporta metal işçisi, demirci, saç metal işçisi, demir ve metal servis teknisyeni, endüstriyel teknisyen, CNC operatörü, mekanik, elektrik alanında elektrikçi, elektrik müteahhiti ve tamirci, yemek servisi alanında kasap, fırıncı, usta fırıncı ve şef. Değerli izleyicilerimiz, Danimarka'nın en çok talep gören mesleklerinden bazılarına ilgi azaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre 2021'de pedagojik ve ilkokul eğitimci programlarına başvurular sırasıyla %5 ve %3 düştü. Danimarka şimdiden önümüzdeki 10 yıl içinde 14.000 eğitimci sıkıntısı olacağını tahmin ediyor. Ülkede halihazırda işçi sıkıntısı yaşayan bir diğer meslek 2021'de yüksek öğretim başvurularında %8'lik bir düşüş görülen hemşirelik. Danimarka 2030 yılına kadar 22.000 bilgi teknolojileri mezunu sıkıntısı bekliyor. Bu alanda da başvurular %6'ya düşmüş vaziyette. Tüm çalışma alanları arasındaki en büyük düşüşlerden biri %11 ile bilgisayar bilimi programlarına yapılan başvurularda görüldü. Siri'nin pozitif listedeki sıklıkla yer alan diğer bir meslek olan mühendislikte de düşüşler var. Başvurular inşaat mühendisliği programları için %8, lisansüstü mühendislik için %4, genel olarak mühendislik için %4 azalma söz konusu. Pozitif listedeki diğer mesleklerle ilgili birçok çalışma alanına ise ilgi arttı. Bina yapımı alanındaki başvurular %12 arttı. Bu rakam psikolojide %8, hukukta %4, tıpta ise %3 yükseldi. Danimarka hükümetinin eğitimi, ülkenin en büyük şehirlerinden uzakta merkezileştirme çabalarına rağmen 2021'de en çok aranan 3 yükseköğretim kurumu Kopenhag Üniversitesi, Aarhus Üniversitesi ve Via Üniversite Koleji oldu. Evet değerli izleyicilerimiz, iş arayan Avrupa Birliği ülkelerinde ya da Türkiye'den vatandaşlarımız içerisinde Danimarka'da çalışabilecek durumda olanların öncelikle Danimarka'daki şirketlerle, kurumlarla, işverenlerle temasa geçmesi gerekiyor. Anlaşması halinde evraklarını hazırlayıp Danimarka'da bulunan
firma ya da kişiler kendilerine evrak gönderecekler. Bu evraklarla Danimarka konsolosluğuna başvuruyorsunuz ve vizenizi alarak çalışma ve oturma müsaadesiyle beraber Danimarka'ya yerleşiyorsunuz. Bunun da bilinmesinde fayda var.